Merhaba arkadaşlar, ben Mimar Ahmet Yalın, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda iki katlı dubleks villa taslağı çizeceğiz, villa planı. Daha önceki videolarımızda tek katlı 1+1, 2+1 ve 3+1 planları çizmiştik. Fakat bu çizdiğimiz planlarda herhangi bir metrekare sınırlamamız yoktu. Bu videoda ise imarlı bir parsele, metrekare sınırı olan bir parsele çizim yapacağız. Dolayısıyla bir emsal hesabı yapacağız. Bu emsal hesabına göre planımızı çizeceğiz. Bir önceki videoda bu parselimizin aplikasyonunu ve imar durumunu incelemiştik. 15-30 imarlıydı arkadaşlar bu parselimiz. 370 metrekareydi. Komşulardan 3'er metre, yoldan da 5 metre çekme mesafesi vardı. Şu şekilde parselimizi çizmiştik arkadaşlar. Aplikasyon krokisinden buraya geçirmiştik. Şu üst tarafa ben önceki çizimlerimizi koydum. 3+1, 2+1 ve 1+1 çizimleri. Buradaki tefrişlerden faydalanabiliriz. Şuraya da bir döner merdiven planı koydum. Bu döner merdiven planını kullanacağız. Süre uzamaması için bir merdiven çizimi yapmayacağız arkadaşlar. Eğer talep olursa döner merdiven çizimi de yaparız. Yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir de şunu hatırlatayım. Kanalıma destek için videolarımı beğenip abone olursanız memnun olurum. Yorumlara da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bu sayede kanalımız daha geniş kitlelere ulaşabilir arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şu kısımda da bir emsal hesabı yaptım. Taksımız 0.15'ti. 370 çarpı 0.15 55.5 metrekare taban alanımız olacak arkadaşlar. Taban alanımız bunu geçemez. Kaksımız 0.30'du. 370 çarpı 0.30 111 metrekarede emsalimiz var arkadaşlar. Kaksımız. Bu metrekareleri aşmamak şartıyla bir plan çizeceğiz. Şuradan duvar layer'ına gelelim ve çizmeye başlayalım. Öncelikle parselimizi bir düzleştirelim şöyle. Rotate ile döndürelim. Şöyle dik hale getirelim ve çizmeye başlayalım. Merdivenimizi taşıyalım şöyle. Çekme mesafelerimizin içine koyalım. Şu içteki dikdörtgen çekme mesafelerimiz arkadaşlar. Çizimimizi bu dikdörtgenin içine yapacağız. Merdiveni şöyle koyalım şimdilik. En son çizim bittiğinde vaziyetimizi oluştururuz. Binamızı taşıyabiliriz. Şöyle merdivenin etrafına duvar çizelim arkadaşlar. Şöyle dış duvar, iç duvarlar onluk olacak. Şuralara onluk duvar. Planımız şu şekilde olacak arkadaşlar. Yandan giriş. Hemen şurada banyo, küçük bir banyo, tuvalet. Ön tarafta salon, yan tarafta ise mutfak olacak. Zemin katımız bu şekilde. Zemin katı bir çizelim. Sonra üst kata geçeriz. Şuraya bir banyo çizelim. 1.60 eninde. Şöyle bir banyo çizelim arkadaşlar. Şurası banyomuz. Ölçülerini de söyleyeyim. 1.60'a 2.30 oldu banyomuzun ölçüleri. Şurada giriş olacak. Giriş holü bırakalım. 1.20 bir giriş holü olsun şurada. Şöyle. Şurada da salonumuz olsun. 4 metre genişliğinde bir salon yapalım. Şöyle 4 metre salonumuz var. Şunları birleştirelim arkadaşlar. Şöyle birleştirdik. Trimle hemen şunları trimleyelim. Şuraya giriş kapımızı koyalım. Çelik kapıyı. Genişliği 1 metre. Şurası girişimiz. Şuraya da banyomuzun girişini açalım hemen. Banyo giriş kapımız minimum 80 olması gerekiyor. 80'lik bir kapı koyduk buraya. Şurası banyomuz. Salonumuzun eni 4 metreydi. Uzunluğu da 6 metre olsun arkadaşlar.
24 metrekareye tekabül eder. Şöyle yaptık. Villatı da birleştirdik. Şöyle salonumuz. Şuraya da mutfağımızı çizelim arkadaşlar. 1 metre şöyle mutfağı genişletelim. Şu aksın tutması için şurayı bir 10 santim aşağı kaydıralım. Şöyle akslar birbirini tutsun. Şurada 1.20'lik bir holümüz kalsın net. Mutfağımız da 3.60'a 3 metre oldu. Şöyle. Mutfağı kapalı da çizebiliriz arkadaşlar. Açık da çizebiliriz. Biz açık mutfak olarak çizelim. Ferah olsun. İstenirse kapalı olarak da şu şekilde mutfak kapatılabilir. Şöyle. Şuradan kapı bırakılır. Burası mutfak, burası salon olarak da kullanılabilir. Kapalı mutfak istenirse. Şöyle mutfak tezgahımızı çizelim şuraya. 65 santim mutfak tezgahımız. Şöyle birleştirelim. Şuraya buzdolabımızı koyalım. 90 santim olsun buzdolabımızın genişliği. Eni de 70 santim, 75 santim. Şöyle. Buzdolabımız. Şuradan diğer çizimlerden evye ve ocak kopyalayalım arkadaşlar. Evyemizi şöyle koyalım. Ocağımızı da şöyle şuraya koyalım köşeye. Kaydıralım. Şöyle arkadaşlar. Mutfak tepsilerimizi koyduk. Banyo tepsilerimizi koyalım. Şuraya bir duşakabin koyalım. 90'a 90 bir duşakabin koyalım. Şuraya lavabomuzu koyduk. Şu kısma da tuvaletimizi koyduk arkadaşlar. Giriş kısmına vestiyer de yapabiliriz. Vestiyer de koyabiliriz. Bu duvarı koymamızın sebebi şu tuvaletle salonu perdelemek. Buraya vestiyer koyalım biz. Daha kullanışlı olur. Şöyle 40 santimlik bir vestiyer. Salon tefişlerimizi de koyalım. Şöyle. Şuraya da bir masa koyalım. Şu masayı koyalım oraya da. Şöyle masamızı da koyduk. Şimdi bir metrekare kontrolü yapalım. Taksımızı aşmış mıyız, aşmamış mıyız bir bakalım arkadaşlar. Taksımız 55.5'ti. Bakalım bizim taban alanımız kaç olmuş. Şuradan baktığımızda 55.84 olmuş. 55.5'i geçmişiz. Biraz küçültmemiz lazım. Şuradan bir 5 santim küçültelim. Şöyle 5 santim küçülttüğümüzde 55.4 oldu arkadaşlar. Merdiven taban alanına dahil. Bunu unutmayalım. Üst katta ekleyebiliyoruz. Kaksa dahil değil merdiven ve önündeki hol. Emsale dahil değil ama taban alanına dahil. Üst katta bu merdiven alanı kadar alan kullanabileceğiz arkadaşlar.
Gelelim üst kata. Üst kat planımızı da çizelim. Daha sonra eksiklerini tamamlarız bunun. Bu T3'leri silelim. Kopyaladık. İçini boşaltıyoruz şöyle. Şöyle boşalttık arkadaşlar. Üst katta 3 odamız olacak. Bir tane genel banyomuz, bir tane de ebeveyn banyomuz ve giyinme odamız olacak odanın içinde. Şurada banyo, oda 1, oda 2, oda 3. Bu odada ebeveyn banyosu olacak. Şöyle holümüzü çizelim şuraya. Merdivenden çıktık. Burada 1.20'lik bir holümüz var. Üst katta. Şurası banyomuz. Şurada 2 oda olacak. Odanın ara duvarını çizelim arkadaşlar. Şuradan tam ortasından 5'er santim, yani 10 santim bir ara bölme duvarı. Birimle şuraları birimleyelim. Kapılarımızı açalım arkadaşlar. Banyomuzun kapısını şuradan 10 santim. Şurası banyomuzun kapısı. Şuraya oda kapılarını çizelim arkadaşlar. Şöyle odalarımızı oluşturduk. 1, 2, 3 tane oda. Şimdi emsal hesabı yapacağız arkadaşlar. Emsal hakkımız 111 metrekareydi. Aşağısı 55.5, yukarısı 55.5, 111. Ama merdiven ve önündeki holler emsal hesabına dahil olmadığı için 2 merdiven alanı ve 2 hol alanı kadar yukarıda çıkma yapacağız. O da kaç metrekareye tekabül ediyor? Şöyle şu alana tekabül ediyor arkadaşlar. Kaçmış? 7.92 metrekare bir tanesi. Zemin katta da var aynı merdiven ve önündeki hol. 7.92 de orada var. 15.8 metrekare üst katta çıkma yapma hakkımız var arkadaşlar. 2 merdiven ve 2 hol alanı kadar. O çıkmalarımızı da şöyle yapalım. Şuradan 1 metre şu odayı büyütelim biraz. Şöyle bu odayı büyüttük. Şuradan şu odayı da büyütelim 1 metre. Bir metrede burayı büyüttük. Şuradan da şurası ne kadarmış? 1 metreymiş. 1.60 büyütelim. Bu oda biraz büyük olacak. Burayı ebeveyn odası yapacağız. O yüzden buradan 1.60'lık bir çıkma yapalım şöyle. Oranın çıkmasını da bu şekilde yaptık arkadaşlar. 1.60 bir çıkma yaptık. Bu odaya şimdi bir ebeveyn banyosu ve giyinme odası yapacağız şu kısma. 1.60 olsun genişliği ebeveyn banyosunun. .80'de şöyle uzunluğu olsun. Şurası ebeveyn banyosu. Şuraya kapımızı koyalım. Şurası da giyinme odasının girişi. Giyinme odasına giriyoruz. Giyinme odasından da banyoya geçiyoruz. Şuraya elbise dolabımızı koyalım şöyle 60 santim. Şöyle burası giyinme odamız. Tefişlere geçmeden önce bir emsal kontrol yapalım arkadaşlar. Alanımız kaç metrekare oldu bir bakalım. ...69.92 olmuş.
Şöyle bir emsal hesabı yapalım, kontrol yapalım H ile. Şu kısım üst katın emsal alanı, şu merdiven alanı. Şuradan da zemin katın alanını yapalım, hesaplayalım. Şöyle. Taralı kısım zemin katın emsal alanı. Şu taralı kısımda üst katın emsal alanı. Şu merdivenler emsale dahil değil. Merdiven ve önündeki holler. Şimdi onların ikisini birlikte hesaplayalım. Kaç metrekare yapmış? Emsalimiz ne olmuş? Gördüğünüz gibi 109,5 metrekare yapmış. Bizim emsal hakkımız neydi? 111 metrekareydi. 1,5 metrekarelik daha hakkımız var. O yüzden biraz daha büyüteceğiz bu odalarımızı. Şuradan bir 20 santim, şuradan da 20 santim büyütelim. Bakalım ne oluyor. Büyüttüğümüzde 111 oldu tam arkadaşlar. Emsalimiz sağladı. Şu anda emsale uygun. Zemin katımız ve üst katımız. Tefrişlerimize geçebiliriz. Üst katımız 71,47 metrekare oldu. Alt kat 55,43'tü. Üst kat 71,47 oldu. Merdivenden dolayı büyüdü arkadaşlar üst kat. Merdiven emsal hesabına girmediği için 2 merdiven ve 2 hol kadar büyüdü. Şimdi tefrişlerimizi yerleştirelim. Şuradan bir yatak kopyalayalım. Şu odadan başladık. Şöyle koyduk. Böyle yataklarımızı yerleştirdik. Şu banyomuzun tefrişlerini koyalım. 80'lik bir duş koyalım arkadaşlar. Yanına tuvalet, şuraya da lavabo ve çamaşır makinesi koyalım. Şunları kopyalayalım şuradan direkt. Mirrorlayalım. Ve taşıyalım arkadaşlar şöyle. Tabi bu alan biraz daha geniş olduğu için şöyle büyütelim. Banyomuz şu şekilde oldu. Tuvaleti biraz daha ortalayalım. Şöyle. Şu tuvaletimizi de yerleştirelim. Şunun aynısı olacak arkadaşlar. O yüzden bunu kopyalıyoruz. Yerleşim olarak. Şöyle. Şöyle koyduk. Banyomuz hazır. Ebeveyn banyosu. Şu odaların dolaplarını yapalım. Odanınki şöyle 2,5 metrelik bir dolap koyalım. Aynı şekilde şuraya da koyalım. 2,20 olsun. Burası biraz dar. 2,20 de çok oldu. Kapı açılmayabilir. 2 metrelik bir dolap koyalım. Dolabımızı da oluşturduk. Şimdi metrekarelerimizi yazalım. Daha sonra balkon hesabını yapalım arkadaşlar. Balkonlarımızı çizeriz sonra. Şuradan salon mutfağı kopyalayalım. Salon mutfağımız kaç metrekareymiş? Bakalım arkadaşlar. 36,92. 37 yazalım biz ona. Şurada bir holümüz var.
Böyle hesaplayalım onu da. 2.5 banyo 3.68 3.7 yazalım. Sonra üst kata geçelim. Bu banyomuz 1.60'a 3.60 5.76 5.7 olsun. Şurada hol var. 1.20'ye 2.20 2.64 merdiven genişliği 1 metre. Arada 20 santim kova boşluğu var arkadaşlar. 1, 20, 2.20 yapıyor genişliğimiz. Buraya oda 1 diyelim. Metrekaresini hesaplayalım. 14.16 14.20 diyelim. Şuraya oda 2 ebeveyn odası da diyebiliriz. Ebeveyn odası diyelim. 12 metrekare. Şu odamızda 15.8 buraya da oda 2 diyelim. Burası da giyinme odamız. 3.36 3.4 diyelim. Şurada banyomuz var. Banyomuzda 2.88 2.9 diyelim buna da. Şimdi gelelim balkonlarımıza arkadaşlar. Balkon hesabı şu şekilde yapılıyor. Bağımsız bölüm net alanının %20'si kadar balkon yapabiliriz. Bağımsız bölüm net alanı nasıl hesaplanıyor? Bu alanları tek tek hesaplıyoruz. Zemin katı ve üst katı tek tek hesaplıyoruz. Bunun %20'si kadar balkon yapabiliriz. Hesaplayalım bakalım ne çıkıyormuş. Hesap makinesini açtım ben arkadaşlar. Üst kattan banyodan başlayalım. 5.7 artı 2.64 artı 14.2 artı 15.8 artı 12 artı 3.4 artı 2.9 artı üst kat bitti. Zemin kata geliyoruz. 37 artı 2.5 artı 3.7. O da ne yapıyor? 99.84. Bağımsız bölüm net alanı 99.84. Bunun %20'si ne yapar? 20 metrekare falan yapar. Çarpı 0.2 20 metrekare yapıyor arkadaşlar. Fakat şöyle bir durum var. Emsal harici alanların toplamı emsal alanının %30'unu geçemez. Emsal alanımız neydi? 111 metrekareydi. 111 çarpı 0.3 33.3. Emsal harici alanların toplamı 33.3'ü geçemez arkadaşlar. Bizim emsal harici ne alanımız vardı? 2 tane merdivenimiz vardı. Onların alanı neydi? Şuradan hesaplayalım. 2 merdivenin toplam alanı 15.84'tü. 33.3 eksi 15.84 eşittir 17.46 yapıyor.
17.46. Bizim balkon hakkımız 17.46 arkadaşlar. 20 idi ama emsal harici alanlardan biraz daha düşüyor. Maksimum 17.46 metrekare balkon yapabiliriz. Onu da nasıl yapalım? Şu ön cepheye komple balkon yapalım. 1.50 genişliğinde. İki odanın arasını şöyle bir duvarla ayırabiliriz. Şöyle ayırdık. Şu ebeveyn odasının balkonu, şu da diğer odanın balkonu. Bir de şu odaya balkon yapalım. Şöyle şuraya 1.20 genişliğinde şu aksa kadar uzanan bir balkon yapalım. Bakalım bu balkonlarımızın alanı ne kadar oldu? H ile buraları tarayalım arkadaşlar. Alanına bakalım. Şöyle taradık. Şurayı da taradık. Toplam 18.16 olmuş. Bizim hakkımız 17.46 idi. Bunları biraz küçülteceğiz. Şuradan bir 5 santim küçülttük. Küçüldü mü? H'ler uzamadı. Şöyle 5'er santim küçülttük bu kenardan. 17.7 oldu. Bizim 17.46 idi. 5 santim de şuradan küçültelim. Bakalım balkon alanımız ne olacak? 17.52 oldu. Biraz daha küçültmemiz lazım. Çok az. Onu da şuradan yapalım. 5 santimde oradan küçültelim. Ne oldu? Tam 17.46 oldu arkadaşlar. Balkonlarımız maksimum bu kadar olabilir. 3 tane balkonumuz. Bunların alanlarını yazalım hemen üstüne. Balkon 1 diyelim. 6 metrekare. Balkon 2 7.1. Balkon 3 de 4.19. 4.2 diyelim. 4.2 metrekare. Planlarımız hazır sayılır. Kapıları koyalım arkadaşlar. Şu planlardan kopyalayalım kapılarımızı. Şöyle bir giriş kapısı, bir oda kapısı, bir de 80'lik kapı kopyalayalım. Kapılarımızı hemen yerleştirelim. Giriş kapımız. Bunu diğer tarafa açalım. Şöyle. Şu da banyo kapımız. Onu da hemen şöyle koyduk. O duvar 15'likmiş, o duvar 10'luk. Üst kata gelelim. Şu kapımızı koyalım. Bunu mirrorlayalım. Çevirelim bunu. Şöyle koyduk. Şuraya da bir banyo kapısı getireceğiz buradan. Çevirip mirrorlayacağız. Onu da böyle yerleştirdik. Planımız hazır arkadaşlar. Şu zemin kat planımız. Şu kapıyı silelim şuradan. Şu zemin kat planımız. Şu da üst kat planımız. Hesaplarımız bu şekilde arkadaşlar. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Hesaplarını hep birlikte yaptık. Vaziyetimizi yerleştirelim arkadaşlar şöyle. Şuraya bir giriş terası yapalım. 1.20 genişliğinde, 1.50 uzunluğunda şöyle bir giriş terasımız olsun.
Su basmanımız da bir 50-60 santim olacağı için şuraya 2-3 basamak yapalım. Şöyle. Bunu da ön cepheye sıfırlayalım arkadaşlar şöyle. Yandan da şu tarafa sıfırlayalım. Şöyle. Vaziyetimiz bu şekilde olsun. Binanın parsele oturuşu bu şekilde. Zemin katımız, üst katımız. Zemin kat, salon, mutfak, bir tane banyomuz var. Üst katta da bir genel banyo, 2 oda, bir tane ebeveyn odası. Bu ebeveyn odasına ait banyomuz ve giyinme odamız var. Eğer istersek bu odaların çıkmalarını biraz küçültüp şu ebeveyn odasını biraz daha büyütebiliriz. Şimdilik öyle bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Planlarımız hazır. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Çok fazla da videoyu uzatmayayım. Yüklemek sıkıntı oluyor. Kanalıma destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.